Herkese merhaba. Zengin hayatımızı tasarlarken önemli mihenk taşlarından birinden bahsetmek istiyorum. Çabalamak. İnsanoğlu bütün bir ömrünü çabalayarak ve karşısında çeşitli ödüller tahayyül ederek geçiriyor. Oysa bildiğiniz gibi para için çalışmak sizleri hiçbir zaman para sahibi yapmayacak. Çünkü çaba insanı tüketen bir şeydir. İnsanı küçülten bir şeydir. Varlığını, içsel huzurunu, içsel kapasitesini sınırlar. Belirli bir hırs içine sokar. Hırslandıkça daha çok çabalama gereği duyarsınız. Çabaladıkça daha çok hırslanırsınız. Hırs dediğiniz şey dışarıdandır. Dışarıdan beslenir. Başkalarından beslenir. Eğer bir aktivitenin içerisinde kendinizi zorlanmış, yıpranmış, tükenmiş, stresli hissediyorsanız bilin ki siz onun içerisinde çaba içindesinizdir. Ve emin olun, çaba içinde olan insanlar kısa vadede başarılı görünseler de kaybettikleri aslında çok daha fazladır. Şu an hepinizin aklınıza iş yerinizde bulunan hırslı insanlar geldi, değil mi? Bana diyorsunuz ki, duyabiliyorum. Siz ne diyorsunuz? O hırslı insanlar bize neler yaptılar? Kimi ayağımıza çelme taktı, kimi bizi yerimizden etti, kiminin yüzünden iş yerimizden olduk, en sevdiğimiz işleri yapamaz olduk. Evet, dediğim gibi hırs, çaba bazı noktada çok ciddi kararlılık gerektirir. Bunu yapmak da kolay değildir. Diyorum ya, içten yanmalı motor gibi sürekli kendini tüketir. Belirli sürede maksimum performansa ulaşabilir, çok hızlı yol kat edebilir. Gayet kabul ederim. Ama uzun vadede o araç yıpranır. O motor eskir. İstediği gibi belirli süre sonra istediği randımanı ondan alamazsınız. Çaba böyle bir şeydir. Çaba sizi tüketir. Oysa istediğimiz şu, zengin hayatımızı tasarlarken duygusal olarak yıpranmayalım. Duygusal olarak kendimizi daraltmak, sıkıştırmak yerine duygularımızı, düşüncelerimizi, varoluşumuzu, potansiyelimizi açığa çıkaralım. Yaratıcılığımız maksimum düzeyde olabilmesi için öncelikle beynimizdeki, bilinçaltımızdaki bu baskılardan kurtulmamız gerekiyor. Bu neden nedir ki? Bizler hak edilmiş zengin hayatımızı tasarlayanlar hırslanmıyoruz ve çabalamıyoruz. Gerçekten başarılı olabilmek için ihtiyacımız olan neler var? Bunlara odaklanıyoruz. Onları gerçekleştirmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Şöyle düşünün, susadığınız zaman ne yapıyorsunuz? İsteyerek de istemeyerek de yerinizden fırlayıp gidip kendinize bir koca bardak su doldurup içiyorsunuz. Aynı başarmak da böyle bir şey. İhtiyacınız olanı saptıyorsunuz, kendiliğinden elinizden gelenin en iyisini yapmak için gayret gösteriyorsunuz. Bu kadar açık ve net. Çabalama konusu çalışırken bir kitapta harika bir örnekle karşılaştım. Bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Gerçekten çabalamayı anlamam konusunda bu örnek bana ciddi yardımcı oldu. Umuyorum size de faydası olur. Kitap bir sinekten bahsediyor. Bildiğimiz sinek. Bu sinek cam ve pencere arasına sıkışmış. Hepimizin evinde olan bir şey. Ve var gücüyle kanat çırpıyor ve aslında tek istediği şey o camı aşıp özgürlüğüne kavuşmak. Aynı bizim gündelik yaşamda yaptığımız, çabaladığımız şeyler gibi. Ben buna çırpınan çaba diyorum. Çırpınan çaba ona hayatta kalma umudu sunmuyor. Hatta ironik olarak da bu çaba onu daha büyük bir tuzağın içine çekiyor. Bu tuzağın adı ölüm. Ne kadar çaba gösterirse göstersin, bu sinek için tek bir sonuç var, o da pencerenin pervazında ölmek. Bu nedenle aynı bu sinek gibi hedefine ulaşmayı saf çaba ve kararlılıkta gören insanlar maalesef sinekle aynı kadere mahkumlar. Peki sizce sinek neden farklı bir yaklaşım denemiyor? Peki bizler neden farklı birer yaklaşım denemiyoruz? Sineğin öyküsü ne kadar bizim öykümüze benziyor, değil mi? Kimler bizi umutsuzca çaba sarf etmenin başarı getireceği vaadiyle kandırdı? Peki, her gün gidip geldiğiniz iş yerleriniz? Ya sevmediğiniz Excel tablolarınız, zoraki girdiğiniz toplantılar,
Pazar günü öğleden sonralarının sizler için bir acıya dönüşmesi, pazartesi sendromları, ay sonları, ödenecek faturalar, daha fazla fatura için daha fazla çalışma fikri, yıl sonlarında beklenen ve gelmeyen umutlar, geleceğimizin başkasının ellerinde olma fikri, istemediğimiz hayatlar, istemediğimiz ortamlar, istemediğimiz insanlar. Bizlerin bu sineğin çabasından ne farkımız var? Oysa bakın odanın 10 adım uzağında kapı açık. Bu küçücük yaratığın aslında özgürleşmesi için sadece uçması gereken 10 saniyelik bir uçuş süresi var. Yazık değil mi? Tükettiği, israf ettiği enerjisine böyle bir dursa, bir hayatla arasında bir boşluk yaratsa, bir neye ihtiyacı olduğunu fark etse, ölümüne mücadele etmek yerine kurtulma umudunu neden elinden kaçırıyor? Arkadaşlar, bizlerin hayatının sinekten bir farkı olmasın mı? Bunu değiştirmek bizlerin elinde. Sineği bunu yaptığı için suçlayamayız. Tek ihtiyacınız olan şey cesaret arkadaşlar. Belki biraz da yardım. Yolun sonrası çorap söküğü gibi gelecek. Kendi hayatını tasarlamak isteyenler, kendi zengin hayatına geçmek için cesaret isteyenler. Bizler şartları zorlamak yerine şartları güncellemeliyiz. Rich influencer'lar kafasında şartları yeniden tasarlar, onları zihninde canlandırır ve bu canlandırmanın sonunda kendini olması gereken yere konumlandırır. Sizler de lütfen kendi olmak istediğiniz yaşamı, bulunmak istediğiniz hayatı kafanızda canlandırın. Burada kendinizi konumlandırın ve neye ihtiyacınız olduğunu bulup lütfen sadece onlara odaklanın. Başarı içinizden gelecek, dışarıdan değil.